İş yerinde dualarımın karşılığını Rabbim bizzat gösterdi. Çalıştığım insanlar çok iyi insanlar, hayırsever, yardımsever insanlar. Gönül kırıklıklarıyla ayrıldığımız ülkemizden hala kopmadığımız ve onlara karşı yardımcı olmaya çalıştığımız 6 Şubat depreminde yaşanılan bu elim hadiseye ben gerçekten çok üzüldüm. Ve ben nasıl bir şey yapabilirim, nasıl bir yardımda bulunabilirim diye düşündüm. Şirketime bir e-mail atmak aklıma geldi. Ve bu olayı anlatan, yardım talebinde bulunduğum bir e-mail attım şirketime. Çok şükür bu talebim olumlu sonuçlandı ve şirketim Suriye ve Türkiye'ye 1 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı. Texas, San Antonio'dan herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda Zerrin Ekici hanımefendi ile beraberiz. Hocam merhaba. Merhabalar. Türkiye'de öğretmendiniz ama burada farklı bir iş yapıyorsunuz. Şu an ne iş yapıyorsunuz? Şu an IT personal olarak bir DNA firmasında Salesforce Developer olarak görev yapmaktayım. Türkiye'de ne kadar öğretmenlik yaptınız? Türkiye'de 15 yıl İngilizce öğretmenliği tecrübem var. Çok güzel bir işiniz var. O işi bulma sürecinizi, tutunma sürecinizi dinleyeceğiz ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. 3 çocuklu imam bir babanın 3. çocuğu olarak Kastamonu'da dünyaya geldim. İlk ortaokul eğitimimi Daday ilçesinde tamamladıktan sonra lise eğitimim için Kastamonu Anadolu Öğretmen Lisesi'ne devam ettim. Daha sonra da İngilizce öğretmenliği eğitimi için İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne gittim. Bir imamın kızı olmanın zorlukları oldu mu küçükken? Babam çok rahat davranabileceğimiz bir ortam sağladı. Ben ilkokulu bitirene kadar normal düz ortaokula devam etmek istedim. Babam ancak beni ısrarla İmam Hatip'e göndermek istiyordu. Ve okulun ilk başladığı günlerden bir tanesinde Türkçe öğretmenimiz, tekel bayisi işleten bir babaya sahip bir öğretmenimizdi. Demişti, biz artık başınızı kapattınız, bundan sonra hiçbir yerde açtığınızı görmeyeceğim. Gördüğüm yerde sizi rezil ederim. Bu zorlama neticesinde gelişen bir davranış olduğu için hep içimde bir isyan etme isteği vardı. Zorlamaların olmadığı, daha rahat davrandığım bir ortamda olmak istediğimden dolayı İmam Hatip'te devam etmek istemiyorum. Liseyi farklı bir okulda devam etmek istiyorum. Ben dedim bu sınavlara girmeliyim. Çok çalıştım. Ortaokulu 2. olarak bitirdim. Liseye gittiğimde orada yatılı kalanlar vardı. Yatılı kalan arkadaşlarımda gördüm. Hiçbir zorlama olmadan 5 vakit namazlarını kılmaya çalışan arkadaşlarımız vardı. İmam Hatip'e giderken zorlanarak kıldığım namazlarımı daha düzenli bir şekilde kılmaya başlamıştım. İmam Hatipler sizin zamanınızdan çok daha fazla oldu şu an. Evet. Dindar bir nesil yetiştirme düşüncesiyle. Şu an bir kadın gözü olarak özellikle İmam Hatipler'de okuyan kız çocuklarıyla alakalı nasıl bir gelecek görüyorsunuz? İnsanları dini noktada daha iyi bir hale getirmesi gerekirken dindar bir gençlik yetiştirme hevesiyle tam aksi bir sonuç alarak dinden uzaklaşmış bir nesil yetiştirildiğini görmekteyim. Mahalle baskısı genişleyerek ülke baskısına ya da devlet baskısına dönüşmüş durumda. Hatta daha sonrasında mezun olduklarında eğer üniversiteyi bitirip o insanların arasındaysanız, destekliyorsanız çok güzel konumlara gelebiliyorsunuz. Rahatlıkla yükselebiliyorsunuz. Yüksek lisans yaptığım zaman profesör hocamız demişti ki eğer İmam Hatip Lisesi mezunuysanız, akademik geçmişiniz olmasa bile çok kolay dekan bile olabilirsiniz demişti. Ve 97 yılında liseyi bitirdim. Son yılımızda dershaneye gittim. Orada yine güzel insanlarla tanışma fırsatım oldu. İngilizce öğretmenliği bölümü olarak 9 Eylül Üniversitesi'ni kazandım. İzmir'e gittiğimde arkadaşlarla bir ev tuttuk ve orada yaşamaya başladık. Peki nasıl üniversitede arkadaşlarınızla beraber kaldınız ev hayatı? O zamanın şartlarında 3 vesayetle evimize ulaşılabiliyordu. Ailemin durumu çok iyi olmadığı için yürüyerek gidip geliyordum. Bir defasında hatta o kadar çok yorulmuştum ki biletim yok ama keşke beni de alsa dediğim bir anda, içimden geçirdiğim bir anda otobüs şoförü bana seslendi. Gel dedi bana. Dedim ama benim biletim yok. Olsun gel dedi. Ve böylelikle evime rahatça yorulmadan gidebilmiştim. Bu üniversite hayatımda benim için mucizevi olaylardan bir tanesidir.
Üniversite yıllarıyla son yılımda İzmir'de bulunan Fatih Koleji, orada belletmenlik yaptım. Sonrasında öğrenci olarak olmadı ancak hayalini kurduğum Yamanlar Koleji'nde öğretmen olarak 2001 yılında çalışmaya başlamış oldum. Eşimle tanıştık. Kendisi Yamanlar mezunu. Rabbim nasip etti. 2002 yılında 6 ay sonra evlendik. Daha sonrasında bir Aydın tecrübemiz oldu. 5 yıl orada bulunduk ve sonra bizim tayinimiz Uşak'a çıktı. Orada da 1 yıl görev yaptıktan sonra en son görev yerimiz olan 2011 yılında Ankara'ya geçtik. Öncesinde eşim hep akademisyen olmak istiyordu. Uşak'ta bulunduğumuz sırada farklı üniversitelere hep başvuru yaptı ve birçok üniversiteden de kabul aldı. Ankara'dan da davet aldığı için Ankara'da yaşayalım dedik. Nurettin Topçu adıyla bilinen Samanyolu'nun ilk binası olarak kurulan okulumuzda yaklaşık 5 yıl boyunca görev yaptım. 2016 Şubat'ına kadar. 2011 yılında eğitim yönetimi alanında master yapmıştım. Ve 2013-14 yılı döneminde doktoraya kabul aldım Mevlana Üniversitesi'nde. 2016 yılının Şubat ayında derslerimiz tamamen bitmiş ve Nisan ayında da yeterlilik sınavlarımız vardı ve ben bu arada hamileydim. Her cuma günü doktora derslerim için Mevlana Üniversitesi'ne Ankara'dan Konya'ya gidiyordum. Olay olduğunda kızım 2 aylıktı. Üniversiteler de kapandığı için eşim o zaman bir restoran işletme işine girmişti. Restoran ilk yıl gayet güzeldi ve bizi ayakta tutuyordu. Ancak 2. yıl oldukça zorlanmaya başlamışlardı ve her gün zararla dükkanı kapatıyordu. Ve 2. yılı ben çalışmak istedim. Başvuru yapmak istediğimde Milli Eğitim'den çalışma iznimizin olduğuna dair bir kağıt getirmem gerektiği söylendi. Ve Milli Eğitim'e gittiğimizde KHK'lı kurumda çalıştığın için şu anda biz sana bu izni veremiyoruz denildi. Biz maddi olarak oldukça sıkıntı çekmeye başladık. Bu ülkede bizim rızkımızın kesildiğine inanıyorum. Lütfen çıkalım dedim. Eşim de sağ olsun kabul etti ve neresi olabilir diye düşünürken Rabbimin inayetiyle buraya yeni gelmiş bir arkadaş ulaştı. Eşime buraya gelmesi, Amerika San Antonio'ya gelmesi hususunda ikna etti. Sonrasında vize süreci, 29 Nisan gecesinde her şeyden habersiz gece 3.30 gibi biz havaalanına gittik, bavulları teslim ettik. Polis kontrol noktasından geçiyoruz. 4 tane pasaport, 4 kişiyiz. 3 tanesine tık tık mühürler basıldı ancak 4.'de siz dedi ben de bir gelin bakayım dedi. Sonra küçük bir odaya geçin bakayım siz şuraya dedi, oturun dedi. Sen gidiyorsun, sen dedi böyle dişini sıkarak kalıyorsun dedi. Siz isterseniz gidebilirsiniz diyor eşime ve beni nezarete attılar. Terörle mücadeleden 2 tane polis geldi ve son derece kaba, hakaretvari hareketler. Senin dedi çocuğun varmış dedi, kocanla anan dedi. Bakamazlarsa eğer dedi sosyal hizmetleri hemen ararım derhal gelir çocuğu alırlar. Senin 7+7 14 gün gözaltı süren var dedi. Savcıya çıkarıldım. Suçlamalar şuydu: aksiyon işe üye olmak, aynı zamanda Bank Asya'da hesabımın bulunması ki bu benim zaten maaş hesabımdı ki resmi olarak kurulmuş bir banka. Gözaltında bulundum ancak tutuklama olmadı. Tutuksuz yargılanmak üzere beni salıverdiler. Ama pasaportuma el konulmuştu. Avukatımız güçlü bir avukattı sağ olsun. Bir hafta sonra pasaportumuzu aldıktan sonra İzmir'de bulunan kaynımın yanına gittik. Ramazan başlamak üzereydi. Ben artık o ülkede 1 dakika bile fazla nefes almak istemiyordum. Bir an önce çıkmak istiyordum. Ve biz tam olarak ne yapacağımızı bilmiyorduk. Eşimin olaylardan hemen sonra giden arkadaşı aradığında telefonla dedim ki biz neden o taraftan düşünmüyoruz? Ve bir takım düzenlemeler yapmaya başladık. Eşim çocuklarımı da alıp geçmişti. Ama benim kaçakçılarla geçeceğim için farklı bir yere gelmem istendi. Ve oraya ulaştığımda havaalanında beni bayağı bir beklettiler kaçakçılar. O gece beni geçirmeleri noktasında ısrar ettim. Ancak
asker ve PKK'nın geçit noktasını kullanacağımızdan dolayı çok tehlikeli olduğunu ifade ettiler ve bu gece burada kalmamız gerektiğini söylediler ve beni bir otele yerleştirdiler. Sabaha karşı sahur vakti yola çıkacağımızı söylediler. Ancak saatin gelmiş olmasına rağmen herhangi bir ses yoktu maalesef. Aralarından bir tanesine ulaşabildiğimde bana öğlene doğru geçebileceğimiz söylendi. O saat yine geldiğinde hala bir ses yok. Sürekli arıyorum. Sonradan bana ulaştılar ve söylediler ki daha önceki kaçırdığı insanlardan almaları gereken miktar parayı alamadıkları için esas kaçakçıların başındaki kişilerle aralarında bir münakaşa olduğunu ve o parayı alamazlarsa beni götürmeyeceklerini, hatta askere ya da polise teslim edeceklerini söylediler. Ben de burada benim suçumun olmadığını, vermem gereken miktarı onlara verdiğimi ifade ettiğim halde yine de o gün için geçmek imkansızdı. 2 gün, 2 gece orada rehin tutulmuş oldum. Beni farklı kılan şey tek başımaydım. Başka hiç kimse yoktu. Eğer başka bir arkadaşım olmuş olsaydı en azından birbirimize destek olabilirdik. Fakat ben yalnızdım ve 2 tane kaçakçı. Beni orada kesseler, biçseler, eşim zaten geçmiş durumdaydı. Hiç kimse beni kurtaramazdı. Ne zaman ki kaçakçılar beni kaçırdıklarında verecekleri miktarı artırdıklarını söylediklerinde ikna oldular. Ve ertesi gece sabaha karşı çok şükür geldiler. Dediler ki bana bazı bölgelerde senden daha hızlı hareket etmeni isteyeceğiz. Biz uzun boylu, antrenmanlı birisi olarak bu yolu 3,5 saatte gidiyoruz. Sen antrenmanlı olmadığın için, boyun bize nazaran adımların daha kısa olduğu için bu yol muhtemelen daha uzun sürecek şeklinde. Ve bana dedikleri şey şu, başlangıç noktamızda bir kale kol var. O kale kolda askerler zaman zaman yürüyerek bizim geçeceğimiz bölgelere yakın nöbet tuttuklarını, onlara gözükmeden hızlı bir şekilde hareket etmem gerektiğini ifade ettiler. Allah'a şükür onlar yoktu. Geçtik ama tam esas sınır bölgesine vardığımız esnada 5 el arkamızdan silah atışı yapıldı. Benim korktuğumu görünce kaçakçılar yatıştırma amacıyla halbuki saat sabaha karşı 6 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam, avcıların olduğunu ifade ettiler ve yürümeye devam ettik. Bir noktada yolumsu görünen kısım bitmişti ve biz artık böyle engebeli tümseklerin bulunduğu yerlerde ilerlemeye başladık. Sonradan hatırladığım o kısımlarda mağaraların olmasıydı. PKK'nın bulunduğu bölgeymiş. Bu kısımda biraz daha hızlı yürümeni istiyoruz dediler. 2 sefer ayağımı burktum. Kaydığımdan dolayı otlardan tutunduğumda ellerimi otlar kesti, ellerim kanıyordu. Pantolonun paçalarıma kadar ıslanmıştı. Bir noktada artık yokuş aşağı iniyorduk, ben kayıyordum ve dedim Rabbim herhalde buraya kadar bitti. Bunu tamamlamam konusunda bana yardım et. Sen yardım etmezsen ben bunu başaramayacağım dedim. Görülebileceğimiz, yakalanabileceğimiz korkusu da içimi sarmıştı. Neyse o kısmı da geçtikten sonra yine yol gibi olan bir kısma geldik. Ama burada şu ana kadar yürüdüğünden daha hızlı yürümeni istiyoruz dediler. Kafamı kaldırıp baktığımda Türkiye'nin en uç bölgesi, kayalıkların en üstünde. Diğer ateşten kaçabilmiştik ama eğer oradan ateş açılırsa kabak gibi ortadaydık. Yani hiçbir şekilde o kurşunu yememe imkanımız yoktu. Saat 8'e gelmek üzereydi. Yaşadığım şehirde, doğduğum şehirde askerlik şubesinin karşısında oturduk yıllarca. Ve şunu biliyordum, 8'de nöbet değişimi olur. Şu duayı ettim. Rabbim dedim ne olur nöbeti biten asker gitmiş olsun, gelen asker de gelmemiş olsun. Yoksa bizi görürlerse hiçbir şekilde kaçışımız yok. Çok hızlı bir şekilde yağ setler çekerek o kısmı da hallettik. Ve 6 saat boyunca süren meşakkatli stres yolculuğun ardından bulunmam gereken yere gittim, ulaşmış olduk. Eşim orada askeri kontrol noktaları olduğundan dolayı benim bulunduğum bölgeye gelemiyordu. Kaçakçılar orada bulunan yine bunların irtibatta olduğu kişiye teslim edip eşimle buluşmamı sağladılar. Ve
Oradaki resmi işlemlerimizi hallettikten sonra Mısır üzerinden de New York'a ulaştık. Daha sonra bizim buraya gelmemize vesile olan arkadaşların bulunduğu San Antonio'ya ulaşmak için Austin'e uçtuk. Toplamda 30 saat, belki daha fazla bir yolculuğumuz sürdü. Zorlu bir yolculuktan sonra Teksas'a vardınız. Sonrasında tutunma süreciniz başladı. O süreçten biraz bahseder misiniz? Eşim bu süre zarfında günü kurtarmaya çalıştığımız çalışmalarda bulunuyordu. Yemek dağıtımından tutun, Uber ya da Lyft şoförlüğü yapmaktaydı. 2019 yılının Ağustos ayında bir charter school'da tam zamanlı öğretmen olarak çalışmaya başladı. Ama aynı zamanda hafta sonları Uber, Lyft çalışmalarına devam ediyordu. Öğretmenlik yapmayı düşünmedim burada. Çok zor olduğunu gördüğüm için, bizzat tecrübe eden arkadaşlardan gördüğüm kadarıyla IT kursuna başladım. Web Developing kursuydu. Ve bu kursun bitmesine yakın katıldığım kurs Salesforce eğitimi de vermeye başlamıştı. Ve ona başladık. Salesforce, şirketlerin satış sonrası müşterilerine daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için kullanılan bir application. Ve iş arayışında başvuru yaparken hep duam şuydu: kolay bir şekilde ve huzurla çalışabileceğim bir yer bana nasip et şeklinde Rabbime duam buydu. Ve çok şükür de öyle oldu. 2,5 yıllık eğitimin sonunda DNA alanında çalışmaları olan ve dünya çapında global bir şirkette iş bulabildim. Ve 3 yıldır da orada görev yapmaktayım Salesforce Developer olarak. Ben remote olarak çalışmaktayım. Evden çalışıyorum. Evden çalışmanın rahatlığını yaşıyorum. İş yerinizde çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıl? İş yerinde dualarımın karşılığını Rabbim bizzat gösterdi. Çalıştığım insanlar, takımım çok iyi insanlar. Son derece alçak gönüllü, anlayışlı ve aynı zamanda hayırsever, yardımsever insanlar. Hatta bu konuda yaşadığım bir olayı da anlatmak istiyorum. Gönül kırıklıklarıyla ayrıldığımız ülkemizden hala kopmadığımız ve onlara karşı yardımcı olmaya çalıştığımız 6 Şubat depreminde yaşanılan bu elim hadiseye ben gerçekten çok üzüldüm. Ve ben nasıl bir şey yapabilirim, nasıl bir yardımda bulunabilirim diye düşündüm. Ve şirketime bir e-mail atmak aklıma geldi. Şirketim global bir şirket. Türkiye'de ve Suriye'de çalışanları bulunmakta. Çok büyük bir şirket olduğu için yardım edebileceklerini düşündüm. Ve bu olayı anlatan, yardım talebinde bulunduğum bir e-mail attım şirketime. Çok şükür bu talebim olumlu sonuçlandı ve şirketim Suriye ve Türkiye'ye $1 milyon yardımda bulunacağını açıkladı. $1 milyon. Evet, $1 milyon. Bu gerçekten çok büyük bir olay. Hatta olaya ben şöyle bakıyorum. Türkiye'de belki size karşı empati yoksunluğu olmasına rağmen siz uzaklarda Türkiye'de yaşanan o elim hadise sonrasında, ki hepimiz çok üzüldük, empati yapıyorsunuz ve oradaki insanlara yardım adına böyle bir güzelliğe vesile oluyorsunuz. Gerçekten çok değerli bir şey. Ben ayrıca tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Ben de gerçekten böyle bir şeye vesile olduğum için çok mutlu oldum. Ki ben bu şirkette sadece 2,5 ay kadar bir süre çalışmaktaydım. Ve bu olay bazı haber sitelerinde de o zaman için yer almıştı. 2 aylık çocuğunuzla zorlu bir şekilde bir göç gerçekleştirdiniz. Peki bu göçün size öğrettiği en önemli şey ne oldu? Yaşanılanlar ne kadar zor olursa olsun asla vazgeçmeden, aktif sabırla bu zorlukların üstesinden gelebileceğimiz, asla durmamamız gerektiğini öğretti diyebilirim. Herkesin görebileceği yere bir şey yazsaydınız ne yazardınız? Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, bu dünya kimseye kalmaz. Yunus'un sözüyle bunu söyleyebilirdim. Ve tasavvufta bir söz var, teslim olunca her şey değişir, beklemeden gelir, zorlamadan akar, kabul edince iyileşir. Bunu yazmak isterdim. Güzel bir sohbet oldu ama sonuna da geldik. Son olarak ne demek istersiniz? Son olarak Türkiye'deki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize seslenmek isterim. Unutulmadınız,
Her daim aklımızda ve dualarımızdasınız. Yaşadığınız zorlukların farkındayız. Hatta biz de yaşadık, bazı noktalarda ortak olduk yaşadıklarınıza. Dualarımızdasınız. Sabretmeye devam edin. İnşallah bu günler de geçecek.